WDH'in değerli kurum temsilcileriyle bir arada olacağız. Oturuma geçmeden önce program sonunda sorularınızı konuşmacılarımıza yöneltebileceğinizi hatırlatmak isterim. Şimdi sahneye WDH Operasyon Müdürü Sayın Steve Rawson ve Kaynaklar Direktörü Sayın John Morrison'ı davet etmek isterim. I would like to invite Mr. Rawson and Mr. Morrison on the stage, please. Apologies, we've just got a slight technical hitch. We can't move the screen at the moment. So I will start while we're sourcing that. So after my language coach that's in the audience, I'd like to I'm going to try to share some of your beautiful language, which is Tunaiden. And I promise you that will be the last. Thank you very much. That will be the last attempt I make at butchering your beautiful language. I'd like to start by thanking you for inviting myself and John here today. We're very privileged, very honoured to be here today and share some of our experiences. It's the first time either John and I have been to Istanbul. It's the first time either of us have actually been to Turkey. We wish we could have stayed longer, but we have to go back tonight. But we both vowed that we are coming back to Turkey. We're coming back to Istanbul. It's such a fabulous place to be. So what we're going to talk to you about is our journey to EFQM, what it means to us as an organisation, and what it's meant to us being an award winner of EFQM. So I'm going to start by, I'm going to talk about where we are, what we come from, what we are as an organisation. John's going to talk then about our EFQM journey, and then I'm going to round up with what we call the so what factor. So what difference has it made? So we are from Yorkshire, and we're very proud to be from Yorkshire. So where is Yorkshire? It's England's largest geographical county. It's 200 miles north of London, and it is the most beautiful, the most vibrant, the most dynamic part of the UK. And if any of you are in England at any time, it is now a must. You have to come and visit us in Yorkshire. So what is Yorkshire famous for? What are we known for? Well, if you watch the BBC and you watch any images that come out of Yorkshire, we're still stuck in the Industrial Revolution in the Victorian times, in dark caps and dark satanic mills, but those days are over. We are a different economy. I know, looking across the sea of very young, attractive faces smiling back at me from the audience, none of you are you're way too young to remember, but we once had the best football club in the world in Leeds United in the 70s. Those days are over now, but some people still remember those glory days. We have the Yorkshire Terrier, which is a wonderful little dog, which is a real delight for the really rich in the world. They're a prized possession. And we have the infamous Yorkshire pudding, which if you're in England and you ask for a pudding, you will get a sweet, you'll get a dessert. If you ask for a Yorkshire pudding, it's a savoury dish. That's because it's from Yorkshire, and that's because we're awkward. We have cricket. We have the best cricket team in the country. We have rugby. We are the home of Rugby League in Yorkshire. And some of you may remember, if you saw it on the Tour de France, the Grand Depart in 2014, which showcased Yorkshire at its highlight, and the Yorkshire Dales in particular. And if you come to England and you come to Yorkshire, you have to visit the Yorkshire Dales, which is one of the most beautiful places on earth. And John's laughing now because that's where I live, in the Yorkshire Dales. And sport is a huge part of the Yorkshire tradition. We are very impressed of our sporting heritage. In fact,
If Yorkshire had been an independent country at the 2012 Olympics, we would have come 10th in the league table at the Olympics in terms of gold medals won from people competing. And what we have above all is the Leeds City region, which Wakefield is part of, which is one of the most growing, vibrant, dynamic parts of the UK. We have an expression in Yorkshire, which is you don't get nout for out, which means you don't get something for nothing on that basis. And we believe in people being involved. And as I spent last night trying to learn that one little word of Turkish, I'm going to teach you now a Yorkshire expression. So this means audience participation. This means you've all got to get involved. So I'm going to teach you the only word you need to know if you ever meet a Yorkshire man or woman. And that word is A up. So say it after me. 1, 2, 3, A up. A bit louder. 1, 2, 3, A up. And that means hello, how are you, how are you doing? It can mean any type of greeting like that, but if you meet a Yorkshire person and you say, A up, they know you're one of us. We know then that you're one of us and you're part of the breed. So, we talked about Yorkshire, I'm going to talk about Wakefield. That's where we're based. Our name is Wakefield and District Housing, and the and is really important. We're not just Wakefield City, we are the area around Wakefield as well. So that's where we are in Yorkshire, just below Leeds, just above Sheffield. It was an area of heavy industry. It was dominated for centuries by the coal mining industry, chemical industry, heavy industry. But those days have gone. In some ways, sadly, in some ways, when you look at the health of the people in the area, a good thing. What it left was massive industrial decline in the area that we serve. Communities, really, that had no reason to exist anymore. Huge levels of unemployment and huge levels of deprivation across the country. We have 2 famous, but now struggling rugby league teams. But we've had a cultural renaissance. The picture there is the Hepworth Gallery, which focuses on the art of Barbara Hepworth, and we have a big artistic tradition, and it is one of the most visited tourist attractions now in the UK. We have fantastic geographical links in terms of the major routes north, south, east and west intersect in Wakefield. So we call ourselves the shed capital of UK. There are more big distribution warehouses in Wakefield than anywhere else in the UK. I know Coca-Cola are here today. We have the UK's largest Coca-Cola bottling plant in Wakefield. We also have a big tradition in terms of sweets. I mean, we want to put Pontefract cakes, which is one of our areas, a local delicacy, and we've now just opened, just about to open, the largest Haribo factory in Europe, which has been built specifically to service the Chinese market, which seems a bit bizarre, but that's true. And we have a vibrant retail economy in Escape, which our offices are very close to, which is the largest indoor ski slope in Europe and largest retail park. So that's the tourist bit over with. That's the economic development bit over. So what about WDH? And what are we as an organisation? I know some of you will have struggled if you've read the stuff about us that's come through from EFQM, what we are as an organisation and what we do. To put it simply, we are a private sector, not-for-profit organisation, and we are set up to provide housing for those people who either due to poverty, age or infirmity cannot afford to access the mainstream housing market. So that's what we do. That's what we are as an organisation. What we've done as an organisation, we came into existence in 2005 when we transferred 31,921 houses from the public sector to us as an organisation. And we inherited a housing stock that had not been invested in by the state for 30 years. And the best example, really, of what I can show, what we've done over the 10 years, that's what we inherited in one area called Parkdale. Derelict, run down, not very pleasant, nobody wanted to live there, nobody wanted to be there. That's what's on the site now, which is the UK's largest sustainable housing development on there. Once again, exclusively that development for people who financially cannot afford to access mainstream housing options.
We've invested heavily in our 1,400 workforce. 80% of our workforce now work mobilely out on estates, delivering services direct to our tenants. We have other agencies that are embedded in our service. That's the police officers who work directly with us, directly with our people. We've invested massively in the young people in our district. One of our missions, one of our zeals, one of our real ambitions is to transform the aspirations and hopes of the young people who live in our communities. And it's something we have done. We have worked with thousands of young people, people who are struggling to actually improve their aspirations, improve their hopes, improve their ambition, to get them actually to realise that there is a better life that they can actually achieve. And it's something that drives us as an organisation. It's something we were talking about last night. The UK is still a very class-riven society. Depending on where you are born, where you live, what school you go to, what your parents do, it's predominantly in the UK, determines your life chances and what happens to you in our country. It's something that we fight against every single day to give the people in our deprived communities the same opportunities, the same chance to succeed as other people in the country. We've introduced very innovative new developments to build new homes in partnership with the public sector, in partnership with the private sector, and we've carried out big projects working with other organisations, taking what we're good at, what we deliver in expertise, and selling that to other organisations. So that's what we are, and hopefully I've given you a taster of where we've come from and what we're doing. I'm now going to hand over to John, who's going to talk you through our EFQM journey. Tonight'n EFQM colleagues. I have a confession to make, first of all, with my involvement in EFQM. When I first came across the model, my opinion was, this is not for us. It's not for our organisation. It has nothing to offer us. We will not derive any benefit from it. I really called that one wrong. And although our journey towards excellence has been challenging, demanding, and at some times frustrating, I have to acknowledge that that same journey has benefited every one of our tenants, every one of our employees, and every one of our stakeholders. We're very proud that our efforts to improve the life chances of our tenants has been recognised by the Foundation. And what I want people to understand is how that journey has been for us as an organisation over the last 5 or 6 years. Here are the results for our 3 submissions, and the most notable changes are in terms of society results and key business results in our last submission. This is what made the difference for us to become an award winner. And behind this, these results, this is when, as an organisation, we became switched on to what the EFQM model could deliver to our organisation. We strongly believe that social housing in the UK is extremely undervalued, it's extremely underrated. It's much more than being simply about renting properties and undertaking repairs. It is about giving every one of our tenants an opportunity to enhance their life, to live a bigger, better life. And what EFQM identified to us is we weren't focusing sufficiently well on outcomes. Yes, our business performance was good, but the social outcomes we were achieving, we weren't recognising ourselves, and we weren't making those achievements known to other organisations. The social housing sector in the UK is facing a time of uncertainty. The current Conservative UK government takes a very aggressive stance towards us, and indeed is lowering our income
over the next 4 years, 1% in each of the next 4 years. However, we believe the EFQM model will help us mitigate the risks we face and the uncertainties in the sector. The journey towards excellence continues for us. It was mentioned earlier that it's always an ongoing journey, even if you're an award winner. And the assessors highlighted several areas of our business where they say there are opportunities for us to develop further as an organisation. In particular, they are encouraging us to make the most of the synergies and our stakeholder relationships to deliver better interventions and support our decision making. They want us to build on our very strong local brand image and our very strong shareholder relationships. They're also encouraging us to use the model to create more social solutions for sustainability in terms of sustainable futures for our tenants, for our employees, for our organisation and for the local community. They also want us to implement the more timely deployment of strategies to tackle the risks we face and to accommodate significant change in the organisation that's arising from the uncertainties that we face. The assessors said they believe we have the capacity and drive to make further changes. And one interesting challenge that they've set for us as an organisation is to develop a triple bottom line in terms of planet, people and profit. That's where we will continue to go on our journey to excellence, but what has been recognised to date in terms of our high performance? The assessors identified 3 areas where we were deemed to be delivering world-class performance and demonstrating role model behaviours. The first is in terms of leadership. Leaders within WDH lead the organisation with vision, inspiration and integrity. There's a shared ethos and empathy, and that vision is transmitted throughout the organisation. What the assessors said was, for WDH, everyone in the organisation leads the organisation. The assessors also said that WDH consistently follows its own way in delivering social outcomes for sustainable tenancies and for the sustainable organisation. And in particular, the assessors acknowledged the deep knowledge that we're developing of our customers, their aspirations and their needs. What they said was that we have front-line agents who are willing to go that extra mile to deliver benefits for tenants. And they also added that they believe that empathy is embedded in the DNA of WDH. I'll now look at these 3 elements and try to explain our understanding of what the assessors saw and why we achieved such high marks. At the heart of our leadership is the leadership excellence model. The vision of the organisation is communicated to everyone in the organisation through what we call a golden thread. That links the goals and aspiration, and indeed the targets set for individuals, to the achievement of the strategic objectives of the organisation. Leadership within WDH promotes a culture of innovation. Both step change innovation and incremental innovation are equally important. Examples of the step changes we've achieved are the creation of 2 new organisations. One is a cost-sharing group
where we're working in partnership with organisations to deliver economies of scale. Steve mentioned the 31,000 properties we have. We're now servicing another 12,000 properties in terms of repairs and maintenance and gas servicing, and that's working directly in partnership with another organisation. We've also created another entity with the local authority whereby we're utilising land that they have available so that we can build for outright sale and cross-subsidise additional properties to meet the social need in the organisation. We have some 20,000 people on our waiting list, so demand is extremely high. Very important for the organisation is our close partnership arrangements. We consult, we collaborate, we communicate very, very closely with our partnership organisations in order that we can lever more benefit out for our tenants. And the leaders of our organisation will deliver that triple bottom line of planet, people and profit in support of our vision to create confident communities. Our business strategy is to create sustainable futures for all of our stakeholders. We reinvest the surpluses that we generate for social benefit, in particular for the people who pay, the communities who pay our rent. We've developed a concept called a social dividend to recognise the fact that whilst our tenants can't be shareholders in the organisation, they do very, very much have a share in the business. And rather than receiving a direct financial return, we reinvest all the surpluses we generate back into those communities. So effectively, each tenant, each one of our 31,000 tenancies, are shareholders in the organisation. We can see the social dividend that we are creating, and we can see that there's pressure on the social dividend from the harsh environment that we're facing. Equally important is what do we do with that dividend we've created. The bulk of the dividend is invested in new properties to meet that demand from the 20,000 on the waiting list. So the bulk of our investment in each year is under a programme of building better places. There are three other programmes that where we've set ourselves demanding targets. These are our ambitions to 2020. The second one is in terms of creating opportunities for all. That's giving every one of our tenants the opportunity to live that better life, to make the most of their circumstances. That's supported by the third programme of health and well-being. We work extremely closely with individual tenancies to make sure they're in the best position possible to make the most of life, in particular in terms of the state of their health, but also in terms of their employability for the future. And the fourth programme to 2020, we believe, is a very exciting programme. We want to make every one of our 31,000 tenancies digitally included. The route to this is we intend to invest in Wi-Fi connectivity to every one of our 31,000 homes over the next couple of years to give free Wi-Fi access to these tenancies, thereby making it more of a level playing field. We believe that such connectivity is a basic requirement these days, and because a lot of our tenants are excluded, it means they're excluded from mainstream society. We're also at the forefront of developing measures of social return on investment. We work very closely with academics, in particular Nottingham University, to develop these types of measures. And we've had the measures to date validated to an extent. We presented to the UK Parliament and demonstrated that for all our social activities, for every pound invested, the minimum return is a £4
£1 return in social investment. In this example, the return is much higher. What we're demonstrating here is that investment in every one of our properties not only improves the serviceability of those properties so that we can generate rents well into the future, well over the life of our 40-year business plan, but also it creates a social benefit for each one of these tenants, and we've measured this benefit. Here is the annual return of the social dividend that we've created, the social return from investment. And as well as our normal income and expenditure account, we've developed a specific social dividend income and expenditure account that recognises our income and expenditure in this sense. And we are working on developing a social dividend balance sheet that will include the net present value of all future social dividends generated from the investment in those properties. And you can see over time how the benefit, we're now at the point where the benefit is higher than the investment in individual years. We also intend to use this measure for comparison of potential investment projects. So we look at the alternatives that are available and seek to forecast what the returns going to be on these different investments. We'll also use this return to benchmark ourselves against other organisations. And very importantly, we're promoting this kind of measurement for the sector as a whole so that we can aggregate numbers for the sector and demonstrate to the UK government the worth of social housing. At the minute, all the value we add as individual organisations is measured in different ways, and that does not serve our sector well. This analysis is all well and good, but it's frustratingly limited to a degree. When we look at the benefit created for our individual tenants is where we've taken the depth of analysis we undertake to another level. This structured analysis is seeking to identify the relationships of the different factors of customer service delivery to the levels of satisfaction generated. So on this chart, we have here the importance of 17 key factors in the delivery of customer service. And you can see that the relative importance of each one of those factors is very, very close, but the satisfactions generated are considerably different for different factors. This takes us to a point in our analysis of where we can add value, but then we've taken this a stage further to look at the correlation between the importance of these factors and their ability to generate additional satisfaction. On the matrix, if we look at this area, the bottom left, these are what we deem to be the marginals. These are those essential factors that must be present for us to deliver service. One of the ways we look at this is if you're going to a restaurant for a meal, you will expect that the plate is clean, that the cutlery is clean. It's a basic expectation of a service. These are the factors. The overall quality of the home is a basic factor. It's an important factor to tenants, but there's very little opportunity for us to improve satisfaction. Moving to the satisfaction maintainers, these are very important in terms of maintaining existing levels of satisfaction. Investment in these factors of customer service delivery will not generate significant returns in terms of increased satisfaction, but if we fail in these areas of our business, satisfaction will go down rapidly and significantly. You can see along the bottom of this matrix, there's the stated importance. This is the correlation factors, and as we move to the right
of the matrix. This is where we're identifying those aspects of customer service delivery where investment in improving these factors generates significantly increased returns, particularly in terms of the two key elements are keeping promises and commitments and the helpfulness of staff. In terms of keeping promises and commitments, really these are low-level activities. It's simply about telling tenants what we are able to do for them, or indeed what we're not able to do for them. And if we tell them we will achieve something by a certain date, making sure that we do achieve it by that date, even if it's as simple as saying, we will ring you back tomorrow, we make sure we ring back that tenant the following day. In terms of benchmarking, we've looked at our overall customer satisfaction levels. We benchmark ourselves within the sector against similar organisations. We have taken this much further now, and we benchmark ourselves against other organisations UK-wide. And this is what will continue to drive our journey towards achieving excellence in all other parts of the business. We can see that there are organisations, for different reasons, achieving higher customer satisfaction scores, and we, in turn, will learn from these organisations how we can improve our satisfaction scores. The EFQM model has not only encouraged us to be the best in class, but it has encouraged us to try and become world-class in every aspect of service delivery. And Steve is now going to give an overview of where we've come from and what we've achieved to date. What EFQM has given us is what we call the so what factor. So what does it mean? So what does it actually mean? So what is it going to deliver? And that's the question we ask now. Because we've been at EFQM, because we've been through the process, everything we do, we look at, we ask that question. So what? As you've seen from some of John's models, we like circles. We like circular models at WDH. What we were in was a circle of decline. We had an economic decline in the area, which meant to people moving out, people not wanting to live in the area we had houses in, which meant we have an expression in the UK which is called scraping the bottom of the barrel, which means getting to the bottom of the barrel in terms of getting the dregs out of it, which means you let houses to people you normally wouldn't want to let houses to because they're the only people who want the houses, which then cause problems in the area. People leave, you end up with where we were when we came into existence on that basis. And that's the spiral that social housing was in. The way we've got out of it, which we call the virtuous circle, another circle, is the first thing we did was concentrate on efficiency. We have applied cutting-edge commercial programs, commercial processes to what we do in the not-for-profit sector. We have been on a mission in terms of driving out waste in the organisation. We use a systems thinking methodology to make sure we're as lean as possible as an organisation to deliver what we want to deliver as an organisation. And that, I can only comment for the UK, but that is not very common in the not-for-profit sector. That led us to be able to have the surplus cash to be able to invest in our properties, to improve our properties, to improve the estates people live in, to attract people into those, which meant we had people wanting to come into them, who stayed into them. We had people in there, which then led to us creating surplus income because we had a more healthy bottom line. We have only two real key performance measures in terms of finances. How many of our houses are empty? And for those houses where we've got people in, are they paying their rent? If all our houses are occupied and they're all paying their rent, financially we're fine. That created the social dividend, which meant we could reinvest in our communities. What we've had is a problem since the austerity measures, since the financial crash and government cutbacks is the government have pulled out of lots of sectors. The level at which you can access help from the state has been pushed up and up and up and up, leaving a lot of people with low-level needs abandoned and isolated and not able to cope. We've invested our social dividends in resources within our organisation or directly linked in from partner organisations to help people in need.
So I know we're getting close for time, so I'll whiz around the circle. The Cashwise team help people with financial planning and advice to help them support their finances. The Wellbeing Coordination team work with basic health needs to get people who are struggling, who are in difficulties, to actually be able to cope. The WH Academy actually provides skills, training, education to people to enable them to move up the career ladder and improve their incomes. The Mental Health Navigation team deal with low-level mental health problems to actually deal with those issues. We have occupational therapy teams which deal with the physical equipment needed to live decent lives. We have an alcohol support team. Luckily, in the Wakefield district, compared to a lot of inner city areas, we do not have a massive drugs problem in the Wakefield area. We do have culturally a massive alcohol misuse problem, so we have dedicated officers that help people with alcohol misuse problems. We have a community safety team that deal with problems on estates. The tenancy support team with the police officers that I talked about who are embedded within our teams. And we have a specific debt team who actually provide help for people who get in financial trouble. All that is available to every single one of our tenants who need it to enable them to do it. What EFQM taught us was, why? Ask the so what question. What it has enabled us to do is we have a business case for every single one of these teams that proves that it demonstrates benefits to us as a business, not just in moral terms, not just in we do it because it's something we should do, but in financial terms. One of our key strengths is the longer we keep people living in their homes, the more financially vibrant we are as an organisation. Our biggest cost is when one person moves out of one of our homes and another person moves into it. The more we minimise that, the more finance we have, the better money we have. So this is all about increasing the length of tenancy. When EFQM came in the first time they came in, we sort of blew them away in terms of process. They were incredibly underimpressed, underwhelmed in terms of, well, why do you do all this stuff? What's the point? You're a housing organisation. Why do you do all this stuff? And there was lots of stuff we used to do which we didn't do anymore. Because of the analysis we carried out using the EFQM model, we actually proved why we needed to do it. So when they came back in, we could show them, yes, this is why we did it. These are the options we looked at. This is what we've done, and this is what it's delivering for us. The last thing I would say, and it's the one thing that came up, and John showed on the slide, it's world class. EFQM is not a doctrine. It's not a, this is what you do, and this is how you should do it, and this is what, and if you tick the boxes, you will come out and win because you get so many points. EFQM is a way of improving your business, but what's matter is what's your way. What is what your business wants to achieve? What is the passion that drives your business? What is the thing that you most want to achieve? And EFQM is the best way that we can, and like John admitted, held his hands up to, yeah, we had a lot of persuading to do in the organisation to take, because we used to be a heavy regulated sector and all that regulation was taken away, then it felt like we were introducing EFQM just to replace the regulation that had gone out of the window. What we found out is EFQM is the best model, is the best structure to enable you to do it, but it is not a tick box exercise. Unless you can improve to the assessors why you are doing something, the reasons behind it, demonstrate the outcomes, then you won't do well in EFQM. If you can do that, if you can actually demonstrate the passion, the belief that drives the organisation, that is embedded throughout the organisation, and then you've got the processes that support that, you can demonstrate the outcomes, then EFQM's a doddle. That means easy in where we come from. So that's us done. I'd like to ask John to accompany us back on the stage, and if anybody's got any questions, we will try and answer them. Thank you. That would be a challenge. I think that would be a challenge, yeah. I don't think at the moment, we've got enough problems in Wakefield without international expansion. But we're always open to offers. Sorry, tenants are the people. Yeah.
Tenants are the people who live in our homes, so the people who pay rent to us to live in their homes. So what is the criteria to select those lucky people and to get in the... Basically, I can give you like 20 years of housing law which determines that, but it's basically people who are in need. So it's either people who are on low incomes, can't afford to buy their own home, or can't afford to rent a home in the private sector. People who need a home because they've got particular disabilities, or people who've got a home because of their age and they need specific homes to meet their needs. So they're the people. Because of the way we are constituted, anybody who applies for one of our houses, we have to do an income test on them, and if their income is above that level, the set level, then we can't house them. We exist to provide housing to people who can't access the mainstream. In one of your slides, there was a social dividend figures as an amount of pounds. How did you calculate that? I mean, is it... Trial and error to begin with. And what we've done, we've worked with academics to try and isolate what is our contribution. We recognise that benefit is derived from a number of sources. So we've worked with academics and we've worked with other organisations to agree the first go at a standard to say that out of certain actions that derives a certain benefit, and to agree the ratios of benefit to investment. These measures will take some time before they're adopted across the whole of the sector, but we believe it's important to start that journey. Because, as you might agree, some of the social benefits are intangible. Yes. You know, so it should be difficult to convert them into financial aspect. It's extremely difficult because, in a way, most of the benefits are intangible. No. But what we're trying to do is work our way through that maze so that we can agree a set of calculations that are robust and eventually that are auditable and that will stand the test of time, stand the comparisons, create the comparisons between organisations, and I suppose our ultimate aim is that they'd be adopted throughout our sector, but not only our sector, across globally really, in terms of social housing. Because I think it's extremely important that we are able to express to governments the amount and the volume of benefit we can create. Just got to say on that, John and I, by profession, John and I are both accountants, so we took a lot of convincing about the social return on investment. I think that means we're off the hook. I think we are, yes. Thank you, everybody. Thank you. Very much, Mr. Morrison and Mr. Ralston. Can I invite you to the stage again, please? Bugünün anısına Kaldar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Doğan konuklarımıza birer plaket takdim edecekler. Kıymetli misafirlerimiz, oturumumuzda EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü sahibi WDH'in yanı sıra başarı ödülü kazanarak ülkemiz için gurur kaynağı olan kuruluşlarımızın temsilcileri bizlere Avrupa yolculuklarını aktaracaklar. Sunumunu gerçekleştirmek üzere 2015 yılı EFQM Mükemmellik Başarı Ödülü sahibi Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Muzaffer Elmas'ı davet ediyoruz. Biz çok
Konuşuruz. Evet. Merhabalar. Ben konuşmama kalite yolculuğuna yılmadan devam eden Kalder'e ve onun değerli yönetim kurulu başkanı Hamdi Bey'e ve ekibine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerçekten hangi koşulda olursa olsun bu yolculuğu, bu süreçleri devam ettirip bizlere de kendimizi biraz anlatma fırsatı vermektedirler. O yüzden teşekkür ederim. İkincisi, bir iki cümle önceden birkaç cümle söylemek isterim konuşmama başlamadan önce. Ben de bir saat önce Katar'dan geldim. Katar Üniversitesi'nin bu kalite ve akreditasyon konusunda üniversitemizin bilgilerini paylaşmak için davet etmişlerdi. Orada da şunu gördük. Tabii Katar bildiğiniz gibi zengin bir ülke, sürekli büyüyen bir ülke. Dünya şampiyonasını da aldıkları için habire stat ve bina, otel yapıyorlar. O konuda bir sorun yok. Ancak hem Katar bağlamında hem Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan dahil bütün ülkeler, Ürdün olsun, bir üniversiteyle ilişki kurmak istediklerinde ilk sordukları şey, bu bölüm sizde var mı, akredite olmuş mu, kalite süreçleri hakkında bilgi var mı? Yani ilk sordukları şey bu. O yüzden hani biz Türkiye'de üniversiteler olarak bu konularda çok fazla bu işin ehemmiyetini maalesef kavramıyoruz. Gerçi son bir yılda YÖK buna yönelik bir işlem başlattı. Kalite ve Akreditasyon Kurulu oluşturdu. Ama bu sürecin hani Türkiye'de daha fazla yaygınlaşmasını biz de bekliyoruz ve istiyoruz. Ben Sakarya Üniversitesi ile ilgili kalite süreçleri ile ilgili biraz farklı birkaç şey söylemek istiyorum. Önce üniversitemizin büyüklüğünü bahsedelim. Biz Avrupa Kalite Ödülü alırken de bu büyüklük üzerinde sunucu çok ısrarla durdu 3-5 dakika. Çünkü çoğu üniversiteler buralara bir fakültesiyle veya bir birimiyle başvuruyor. Biz tüm üniversite olarak başvurduk. Yani 86 bin öğrenci, 3300 çalışanı, yabancı öğrencilerimiz ve 515 farklı bölümüyle başvurduk. Bu ölçekte başvuran bir üniversitede olmamış. O bakımdan hani yaptığımız işin orada da bir anlamlandırdılar. Bize bu böyle kattı. Dünyada bugün için yüksek öğretim hep şöyle söyleniyor, üniversiteler son 800 yılın virajına geldi. Yani artık 800 yıldır, 100 yıldır üniversitelerin anlayışı değişmek üzere, değişmek zorunda. Bunun iki tane önemli etkeni var. Bir tane iş dünyasının beklentileri, artık böyle bilgi yüklü, bilgi hamalı mezunlar yerine yüksek donanımlı, yüksek becerili, yetkinlikli mezunlar istiyor. İkincisi de tabii dijital dünya öğrenme biçimlerini, çeşitlerini, ortamlarını, atmosferini, her şeyi yerle bir etti tabiri caizse. O bakımdan yüksek öğretimde bu karmaşık süreçleri yönetebilmek, değişimi yönetebilmenin kalite, akreditasyon süreçleri dışında hiçbir yöntemi yok. O bakımdan üniversiteler için bugün hiç olmadığı kadar önemli süreçler bu süreçler. Bu resmi geçen ayki yükseköğretim kalite forumu vardı Londra'da. Oradan aldım. Hani aslında üniversiteyi düşündüğümüzde, iş alemini düşündüğümüzde bu sol taraf gibi çok karmaşık bir yapı var. Yani bir hayli program var. Bizde 500 tane farklı program var. Hocalar var, öğrenciler var, dersler, altyapısı, donanımı, bunların ölçülmesi, performansı. Dolayısıyla kalite süreci bu soldan sağa evrilen bir şey. O işi, yaptığınız işi daha kolay, daha anlaşılabilir, daha basitleştirebilir bir hale getiriyor. Bu sürdürdükçe tabii oluyor. İlk anda bunu görmek çok kolay değil, onu da söyleyeyim. Üniversitede biz farklı olarak ne yapıyoruz? Bunu söyleyelim. Şimdi üniversiteler için bildiğiniz gibi en önemli şey bölümlerin akredite olması. Bir akreditasyon kuruluşu gelir, bölümlerinize bakar. İşte öğrencileriniz, bunların giriş kalitesi, mezun kalitesi, akademisyenleriniz, bunlarla ilgili sayısal büyüklükler, bunların bireysel performansları, bunlara bakar. Bunların değişip değişmediğini, mantalitelerinin değişip değişmediğini, bu çok önemli bir husus, buna bakar. Sonra üniversitedeki eğitim öğretim planlarına bakar. Tabii burada bir tane önceki öğrenmenin tanınması diye
Bizim farklı olarak Türkiye'de ilk defa uyguladığımız bir süreç var. Bir öğrenci herhangi bir dersi, çünkü bizdeki tüm dersler tanımlanmıştır. Ne kazandıracağı, nasıl kazandıracağı, ne elde edileceği gibi. Bir dersi herhangi bir ortamda, ister herhangi bir kurstan, ister kendi kendine, ister online, ister babasından, ister arkadaşından, hiç önemli değil. Öğrenip Eylül ayında bize başvuruyor. Ben bu dersi öğrendim diyor. Bu sizin yetkinliklerinizi kazandım bu dersten diyor. Ve sınava alıyoruz. Dolayısıyla öğrenci o dersi geçiyor. Tabii burada sınırlı olarak uyguluyoruz. Bu Türkiye'de ilk bir uygulama. Burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Hem hocaların saltanatının yıkıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani hocalar eskiden hep her şeyi ben bilirim, ben anlatmazsam bu iş olmaz şeyini artık bundan dönüldüğünün bilinmesini istiyoruz ki çoğu başarılı öğrencilerimiz oldu. Öğrenci de kendi kendine hayat boyu bir şeyi öğreneceğini ispatlamış oluyor. Yani 2 tane buradan beklentimiz var. Bu başarılı bir uygulamamız bizim için. Başka neye bakıyor akreditasyon kuruluşları? Üniversitedeki projelere, yayınlara, bilimsel çalışmalara bakıyor. Sonra bu kurumun altyapısına, kaynaklarına, bilişim, kütüphane ve öğrenme atmosferi, bu yeni bir kavram. Eğitim, öğretim artık sınıf içinde olan bir iş olmaktan çıkıp 7 gün 24 saat sınıf dışında, kantinde, kütüphanede, kongre merkezlerinde, kafelerde, her yerde, yurtlarda devam eden bir süreç. Dolayısıyla öğrenme atmosferi tanımı artık geldi. Yani sınıf içinde olup biten bir iş olmaktan çıktı ve bir de bunların yönetimi var, stratejik olarak yönetimi. Bir akreditasyon kuruluşu bir üniversiteye geldiğinde tüm olarak üniversiteyi değerlendiriyorsa bunlara bakar, yeterli olup olmadığına bakar, bölümü değerlendiriyorsa gelip onlara bakar. Yani biz buna bu sürece geri alalım. Şimdi ileri almayı söylediler de geri şöyle mi alıyoruz? Geri nasıl alıyoruz? Geriyi söylemediler ama. Hep ileri, evet. Geri nasıl alıyoruz? Çok teknik bir soru. Şimdi bunları gelip bir kurum baktığında aslında biz üniversitelerde bu süreçleri çok abarttıkları için biz de hep söylüyoruz. Bir daha geri alabilirim. Bu süreçler aslında bundan ibaret. Yani bir üniversite kalitesi, üniversite akreditasyonu buralara bakıp bunun hakkında rapor yazıyorlar. Rapor yazmadan ibaret. Sadece ne değişiyor? Eğitim öğretimde mühendislik ise farklı, sosyoloji ise farklı, işletme farklı. Yani fark aslında burada. Dünyadaki bütün aslında akreditasyon kurumları, kurumsal değerlendirme kurumları birbirine benziyor. Ama isimleri farklı. Amerika'da, İngiltere'de, Japonya'da, Malezya'da, hangisini alırsanız alın hemen hemen aynı adımları bakıyor. Aslında bu modeli biz tüm adımlardan esinlenerek oluşturduk. Çünkü Türkiye hem jeopolitik olarak yani coğrafi olarak da ortada bir yerde. Sadece Avrupa'dan bir şey aldığınızda Orta Doğu ile Afrika ile Asya ile uygun bir şey yapamıyorsunuz. Amerika ile ilişkilerinizde sorun çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye aslında kendine göre bir model üretmeli. Biz bu kanaate vardık 3-4 kere bu süreci uyguladıktan sonra. Bu modelimizin böyle bir iddiası var. İkincisi aslında az önce söyledim ya mesela üniversitedeki bu değerlerin, bu göstergelerin yeterliliğine bakar kalite kuruluşları. Mesela yeterli öğretim üyesi var mı? Bunlarla ilgili bir, mesela bunların performansı, yayın performansı nasıldır? Buna bakar bir rapor verir. Kalite süreci ise bu öğretim elemanının toplu olarak veya bireysel olarak yayın durumu nasıl, kendi akranlarına göre nasıl, dünya ile kıyasladığınızda nasıl bir sonuç var, üniversite bunları nasıl geliştiriyor, bir sene önceye göre bunun değişmesi için yapılan işlemler gibi bu işin değişim yönetimini aslında yapıyor. Dolayısıyla kalite ve akreditasyon süreçleri birbirini tamamlayan süreçler. Yani bu bakımdan bu çok önemli bir husus. Tabii az önce söylediğim kalite ve akreditasyon için dünyada birbirine benziyor bütün kavramlar. Hangisi olursa olsun isimleri biraz şimdi kurumlar kendi şeylerini kurdukları için biraz burada ama ileride bunların tek bir şeye doğru geleceğinden eminim. Bir burada sorun yok. İkincisi EFQM modeli aslında az önce dediğim bu değişim yönetimi, kıyaslamayı ve bir kurumu ileri taşımayı en iyi
ölçen, bu konuda en iyi de kuruma katkı sağlayan birim. Biz bu hususta 10 senedir üniversite olarak çalışmaktayız. İşte Türkiye'deki bu bütün ödülleri aldık. O konuda ondan sonra Avrupa ödülüne başvurduk. Dolayısıyla bu süreçlerin kurumumuza böyle bir katkısı oldu. Tabii kalite süreci Avrupa'da EFQM ile yapılıyor ama Amerika'da işte Malcolm Baldrige ve mesela Japonya'da veya ne bileyim Meksika'da veya Singapur'daki kalite süreçleri de aslında birbirine benzer. Yani bunun böyle olması da kaçınılmaz zaten. Ama EFQM bunlar içinde en güçlülerinden, tabii en prestijlilerinden. Burada bir de iki süreçle ilgili hem Amerika'daki hem EFQM ile aradaki benzerlikleri gösteriyor. Bu süreçler birbirine hemen hemen benziyor. Zaten dünyada ilişkiler geliştikçe hem akreditasyon hem kalite süreçleri birbirine çok benzemekte. Böyle olması da normal zaten. Biz bunu sizlere tanıttık. Tabii bir akademisyen olarak biz şöyle düşündük. Bir üniversitede gördüğünüz bu ortadaki akademisyen bir hayli iş yapıyor Türkiye'de. Tabii yaparsa yani, yapmazsa yani bunları yapıyor varsayıyoruz. İşte öğrencilerle ilgileniyor, ödev veriyor, ödevlerini okuyor, sınav yapıyor, kalite süreçleriyle ilgileniyor, araştırma yapıyor, rapor hazırlıyor, akreditasyon raporu falan. Şimdi ben burada hani bir şeyi anlatarak araya da geçeyim. Şimdi biliyorsunuz üniversitelerde rektörlük seçimleri var. Biz de bizden önceki rektörümüzle birlikte, ben de bu süreçlerin yürütücüsüydüm işte 3-4 senedir. Kalite ödülü aldık, büyük ödül. Sonra Türkiye'deki büyük ödül, mükemmellik ödülünü aldık. Seçimlere giriyoruz. Bize arkadaşlar yaklaşıyor, hani bizi sevenler, bizim seçmenlerimiz. Hocam aman burada kaliteden, akreditasyondan, Bologna sürecinden bahsetmeyin. Reyleriniz düşer. Millet bu konuda çok hani bu konulara çok tepkili. Biz de tabii 2010'da rektör olduk. Rektör olduktan sonra aslında ilk anda bu cümle bize biraz geldi. Ya bunlar hani böyle konuşuyorlar. Fakat biraz işin içine girince gördük ki akademisyenlere bu iş yük olmaya başlamış. Yani Türk akademisyenleri bir de Avrupalı gibi de değil. Hani Avrupa'da biraz kuzey ülkelerde yağmur, bulutlu, sisli havalar, habire prosedür ve yapıyorlar. İnsanlar da bunları yapıyor zaten. Belki de çoğu bilmiyorum nasıl yaptıklarını ama sonuçta şikayet etme. Ama Türk insanı öyle değil. Mesela bir akademisyene bir iş istediğinde, bir belge istediğinde, bir şey istediğinde, ikinciyi, hele üçüncüyü istediğinde artık ona düşman olmaya başlıyor. Yani bunun düşmanı oluyor bu sürecin. Biz o zaman baş başa verdik bir bilişim fakültesi dekanımızla bu süreçleri bürokrasiden kurtaracak bir yazılım geliştirdik üniversitemizde. Bu yazılımda tabii bu bürokrasiyi biraz abarttık, böyle gösteriyoruz. Kalite ve akreditasyon bürokrasisini. Tabii bir sistem kurduk. Bu az önceki daire şeklinin biraz daha farklı gösterimi. Biraz da mühendis olduğumuz için hani mühendisliğe yakın olmuş. Burada bireysel, işte tüm her şeyin bireysel, bölüm, fakülte, kurum bazında değerlendirilmesi bu adımların ve göstergelerin aslında bu kalite ve akreditasyon. Bunlarla ilgili stratejilerin, proseslerin ve süreçlerin oluşturulması, kıyaslanması, bu da işin kalite süreci. Yani bir üniversitede akreditasyon, kurumsal akreditasyon ve kalite sürecini bu şekilde hepsini gösteriyoruz. Bizim burada farkımız ne? Burada tabii internet, yani onu sistemi kurmadığımız tam göstermiyor. Mesela biz şuraya bastığımızda burada araştırma ile ilgili stratejiyi, üniversitenin stratejisini, süreçlerini fakülte bazında, üniversite bazında, bölüm bazında, birey bazında da değerlerini görebiliyoruz. Ve bu sistem otomatik çalışıyor. Hiç kimse, yani bir elle değil, sistem otomatik çalışıyor. Mesela biz EFQM başvurusu yaptık, Avrupa Kalite Ödülü. Kimseden bilgi belge istemedik. Bu sene de Avrupa Üniversiteler Birliği'nin değerlendirmesinden geçiyoruz üniversite olarak. Hiç kimseden, burada ekibimiz burada. Hakikaten başarılı çalışan bir ekibimiz var. Ekibimizin kimseden bilgi belge istemiyoruz. Oturup öz değerlendirme raporunu yazıyoruz. Yakın gelecek düşüncemiz de şu: biz tuşa basalım, EFQM öz değerlendirme raporu çıksın otomatik. Tuşa basalım, EUA raporu çıksın. Tuşa basalım, ABET mesela MÜDEK akreditasyon raporu çıksın. Bu yakın gelecek hedefimiz. Bunda çok. Böyle olunca hocalar bu şeyden kurtuldu artık. Yani belge, bilgi işlerinden kurtuldu.
Biz sadece sonuçları alıyoruz, kıyaslıyoruz, paylaşıyoruz. Süreç de kuruma yayılmış oldu. Yani bunun bizim hani farkımız aslında biraz burada. Tabii şöyle başarılar üniversitemiz için diyelim, Ulusal Mükemmellik Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, EFKM Mükemmellik Avrupa Ödülü 2015. 2017'de inşallah büyük ödüle başvuracağız. Yani o konudaki sürecimiz devam ediyor. Tabii bize hep sordukları şu, özellikle üniversite camiasında. Hocam bu işleri yapıyorsunuz da ne oldu? Tabii bunlara biz ilk başlarda çok net cevaplar veremiyorduk üniversite olarak. Evet doğru, bu kadar uğraşıyorsunuz, ne oldu? Yani ne yapıyorsunuz? Şöyle bir benim şey var, benim ürettiğim bir şey. Tabii biliyorlarsa bana söylesin, hocam ben bunu biliyorduk deyin. Ben o iddiamdan vazgeçerim. Şimdi bu uzmanları eğitmişler, tabii bir grubu ağaç dikme konusunda. Birinci değerlendirmeci de geliyor tabii, bakıyor bunları. Diyor ki, görüyorum çok çalışıyorsunuz ama ne yaptığınızı anlayamadım diyor. Birincisi diyor ki, bu süreçteki benim görev tanımım çukur açıyorum diyor ben. Öbürü ben de kapatıyorum diyor. Ama üçüncü kişi işe gelmedi, o da ağaç dikecekti diyor. Şimdi yani bu tabii biraz benim benzetmem. Hani bu kalite süreçleri bu kadar işin sonunda kurum gerçekten başarı kazanamıyorsa, çıktılarında az önce değerli konuşmacı da ifade etti, geri dönüşleri olmuyorsa bunun bir anlamı yoktur. Bunlar bir boşa emek sayılır. Tabii böyle bir durum söz konusu değil ama öyle ifade edilir. Yani bir kurum bunları yapıyor da başarılı olamıyorsa bunun hiçbir anlamı yoktur. Bizim kurumda ne oldu? Ona bakalım. Tabii burada biz Avrupa Bologna sürecinden Avrupa'da etiket alan, ikinci kez alan, Türkiye'de 20 üniversite aldı ama ikinci kez alan tek üniversite biziz. Avrupa eğitim süreçlerimiz Avrupa Bologna sürecine uygun. 36 programdı, bu 40'a çıktı. Bir yıl içinde tüm 75 programımızı, bölümümüzü akredite etme hedefimiz var. Türkiye'de olan kuruluşlarla, Türkiye'den olmayanlarla yurt dışından Amerika ve İngiltere'deki kuruluşlara başvurularımızı yaptık. Bir yıl içinde tüm kuruluşlar, yani şu anda Mühendislik Fen Edebiyat Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Bilişim Fakültesi oldu. Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi de başvurdu. Süreçleri devam ediyor. Yani tüm bölümlerimiz akredite. Teknokentimiz mesela en başarılı Teknokent ödülü oldu. Bu önemli bir şey bizim için. Yayın ve proje sayımız 3 kat arttı. Bu tabii söylemesi hani kolay ama bizim üniversitede, kurumlarda bunun bu kadar abartılı artışı mümkün değil. Yani en çok artıran üniversite, biz kıyaslıyoruz. Bir kat belki artırmıştır, belki diyorum. Ve proje dediğimiz dış kaynaklı projeler bunlar. TÜBİTAK projesi falan, yani kurumun kendi projeleri değil. Bunları artırdık. Bunun tabii sebebi nedir? Biz kurum olarak en önemli şeylere odaklandık. Bizim üniversitede 100 tane iş yapılıyor. Hani bunun en önemlisi nedir? Bir, bölümlerin akredite olması, 2, üniversite yayınlarının artması, 3, projelerin artması, patentlerin artması, 5'incisi de en önemlisinden biri de mezunlarımızın kolay iş bulması, mezunlarımızın işe yerleşme oranları. Bunları da ölçüyoruz, bunlarla ilgili anketlere de bakıyoruz. Bunları yapıyorsanız diğerlerinin bir önemi kalmıyor. Ben tabii kendim de aslında, ben de deprem mühendisiyim, İTÜ İnşaat'tan mezunum. Yani bu bölgelerde geldik ama çok gezdik. Buralarda tabii öğrenciyken gezdik diyorum çünkü hep olaylar vardı bizim zamanımızda. Biz hep dışarıdaydık çoğunlukla. Ama burada bu salonun olduğunu ilk defa gördüm sayenizde, onu da belirtelim. Şimdi depremde de şöyledir. Bir binanın deprem güvenliği aslında 2-3 parametreye bağlıdır. Yani kolonları büyük olacak, donatıları iyi olacak. Bunun dışındaki tüm parametreler, bir say deseniz 100 tane sayarlar. Yok zemini, yok bilmem açıklığı, bilmem kirişleri, döşemesi falan. Bunların hiçbirinin çok anlamı yoktur. Bu 2-3 şeyi yaptığınız zaman diğerleri onun yanında olur. Yani o yüzden hedefi azaltmak, işte bu kritik başarı faktörleri dediğimiz EFKM'de de kullanılan en önemli şeyleri öne çıkarıp buna yoğunlaşmak. Bizim buradaki yaptığımız o oldu. Biz baktık üniversitemizin yayınları çok kötü durumdaydı akranlarına göre. Ne yaparız dedik? Tüm hedefimiz bu oldu. Projeler bu oldu. Hedefe odaklanmayı sağladı bu. URAP sıralamasında geçen sene 20 sıra yükseldik. Bunu da az önce de ben de ifade ettim. Biz 2011 yılında 70. sıradaydık Türkiye'de URAP'ın yaptığında.
57, 54 ve şu anda 34'teyiz geçen seneki rakamlar. Bu sene 25'lerde falan hedefliyoruz. 3-4 sene içinde 15'e hedefliyoruz. Şimdi bu oraya baktığınızda Ural Akbulut yapıyor, ODTÜ yapıyor biliyorsunuz bu sıralamayı. Oraya baktığınızda şunu görürsünüz. Üniversitenin puanlarına son 5 seneye bakın. Türkiye'deki büyük üniversiteler, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Ankara hepsi sermayeden yediklerini görürsünüz. Yani puanları sürekli düşüyor her yıl. Fakat zaten hani bu şuna benzer şirketler zaten zengin olduğu için birinci çıkıyorlar. Yani çıkabilir. Ama kalite aslında bulunduğun yerden yıllara göre ne kadar ileri gittiğindir. Öyle değil midir? O bakımdan biz hani onlar da Türkiye'de sermayeden yediklerini biliyoruz. Tabii biz burada eleştiri olarak fazla bu girmeyelim ama biz onların yalancısıyız. Yani raporları online yayınlıyorlar. İkincisi de dünya sıralamalarında da biz 1500'lerden şu anda 1000'li sıralara yaklaştık. Hedefimiz de 6-700'lere gelmek 4-5 sene içinde. Çünkü bu önemli bir husus. Bizim için girişimcilik endeksinde de yine 20. sıralardayız. Yani bu süreçler üniversitemize katkısı tabii bu birden olmuyor arkadaşlar. Yani hemen biz 2007-8'lerde 10'larda ödülü aldık, mükemmel olduk diye bir şey yok. Bu üniversitede 4-5 senede kendisini gösteriyor. Yani 1-2 senede de bu üniversitemiz için oturacağını düşünüyoruz. Evet, son söz kaliteyle ilgili. Hayat gerçekten basittir ama biz onu karmaşık hale getirmek için ısrar eder dururuz. Biz olayları basitleştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda bizim kendi değerlerimizde de, ben geçen konuşmamda dedim, değerlerimizde de kaliteyle ilgili çok önemli sözler var. İşte mesela bir hadis var, 2 günü eşit olan ziyandadır diye. En büyük kalite sözü. Her gün değişim, her gün yeni bir şey katmak burada önemli bir husus. Biz de bunu katmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa belki böyle bir iki soru alırız. Evet, her şey çok açıklayıcı mı oldu diyelim. Bilmiyorum, korkmayın arkadaşlar, hani rektörüz de biz yani burada tamam. Böyle vaktiniz olursa da Sakarya Üniversitesi'nde sizleri bekleriz. Manzaramız çok güzeldir. Başka şeyler de güzeldir. Ben hepinize tekrar teşekkür ederim. İyi günler. Hamdi Bey'i tekrar davet ediyoruz. Değerli katılımcılarımız, ülkemizin bir diğer gurur kaynağı, 2015 yılı İFKM Mükemmellik Başarı Ödülü sahibi diğer kuruluşumuz, Coca-Cola İçecek Bursa Fabrikası Operasyon Müdürü Sayın Enver Say'ı deneyimlerini paylaşmak üzere davet ediyoruz. Herkese merhabalar. Ben de öncelikle başta Hamdi Bey olmak üzere Türkiye Kalite Derneği tüm yönetim ekibine ve emeğe geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çünkü 25 yıldır bu periyodu yönetmek gerçekten zor bir çalışma. Herkesin eline koluna sağlık. Ayrıca bizi buraya davet edip bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim kendisine. Ben kısaca bugünkü ajandadan bahsetmek istiyorum. Ben konuları 3'e böldüm. Öncelikle biz kimiz ondan bir kısaca bahsetmek istiyorum. Arkasından yine Melçin Bey'in ilk açılış sonrası yapmış olduğu bilgilendirme notlarında da temel kavramlardan 8 tanesinden bir tanesi olan kurumsal yetenekleri geliştirme ile alakalı bizim güçlü olduğumuz konulardan bir tanesinden bazı örnekler paylaşmak istiyorum. Biz Coca-Cola içecek olarak bölgesel bir Türk şirketiyiz. 10 ülkede
faaliyet gösteriyoruz. Ekranda da gördüğünüz üzere %50'den fazla Anadolu Holding'e ait bir hisse payı ortağı bulunmakta. Ve aynı zamanda halka açık bir şirketiz. %20'den fazlası Türkiye'de halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. Toplamda 6 milyar cirosu olan, 380 milyon nüfusu bulunan 10 ülkede 700 bin satış noktasında ürünlerimizi servis ediyoruz. Coca-Cola içecek Türkiye olarak baktığımızda da toplam 9 fabrikamız, bunlar Bursa, Ankara, Mersin, Çorlu, İzmir, Elazığ ve Köyceğiz ve Sapanca'da bulunmakta. Köyceğiz, Sapanca ve Hazar fabrikalarımız bağımsız su fabrikaları, su üretimi yapan fabrikalar. Diğer fabrikalarımızda Coca-Cola ve meyve suyu üretimleri yapmaktayız. Peki biz Bursa olarak neredeyiz? Biz Türkiye'deki en büyük ölçekli, en fazla çeşit üretebilen ve fleksibilitesi çok fazla olan, 280'den fazla ürünü üretebilen 14 hatlı bir fabrikayız. Yıllık 1,2 milyar litre üretim kapasitesine, 250 çalışanımız, ortalama yaş durumumuzda 35'in altındayız. Toplam 200 bin metrekare alan içerisinde de 70 bin metrekare kapalı alanda 14 üretim hattı olan bir fabrikayız. Peki hocamın da bahsettiği üzere EFQM kazananlar. Biz Bursa olarak 2008 yılında ilk EFQM yolculuğuna başladık. EFQM yolculuğuna başlamamızla beraber bu kazanımlarda tüm süreç ve sistemlerimizde bütünsel bir bakış açısı oluşturmaya başladık. Yani süreçlerimizi baştan sona hangi noktalarda olduğumuzu görmeye başladık. Çalışanlarımızın katkısını ve onların lider olma ve ekip ruhu katmalarını sağladık. Bunu birazdan ayrıntı olarak paylaşıyor olacağım. Ayrıca sınırların dışına çıkarak da müşteri memnuniyeti ölçümlerinde farkındalık yaratma konularına eğildik ve burada da ciddi pozitif grafikler çizmeye başladık. Yine dışarıya çıkıp toplum algı ölçümleriyle bizi nasıl gördüklerini konuşmaya, sormaya başladık. Orada da farkındalık yaratacak projelere imzalar atmaya çalıştık. Tabii bunların hepsi bize ne kazandırdı? Bütün bunların hepsi iş sonuçlarımızın yukarıya doğru ivmelenmesini sağladı. Bu hocamın da belirttiği üzere bu tür çalışmaların katkısını orada görmeye başladık. Yani kalite yolculuğu işe başladığınızda hocamın sunduğu örnek çok güzel bir örnek. Çukuru kazan var, çukuru kapatan var. Ancak ağacı diken o gün gelmediyse zincir halkasından bir tanesi eksik kalmış oluyor. İş sonuçlarına yansıması için bütün bu zincirin, halkaların tamamlanması gerekiyor. Temel kavramlardan bir tanesi olan ve bizi ödüle götüren, güçlü olduğumuz noktalardan bir tanesi, bahsettiğim gibi kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi. Mükemmel kuruluşlar, organizasyonel sınırların içindeki ve ötesindeki değişimi etkin bir şekilde yöneterek yeteneğini geliştirir. Biz de bu yoldan çıkaraktan stratejik hedef olarak süreçlerimizde ve sistemlerimizde sürekli iyileştirmeyi teşvik eden operasyonel mükemmellik kültürünü yaratmayı stratejik hedef olarak belirledik. Peki bu noktadan sonra biz bundan sonraki süreçlerimizde neyi ele aldık? Bu projenin, bu çalışmaların odağına insanı koyduk. Çünkü insan olmazsa olmazlardan en başta gelen. Eğer siz sattığınız ürünle alakalı piyasadan geri dönüşlerde satış, karlılık vesaire finansal olarak kurtarıyorsa yatırımlarınıza devam ederek teknolojiyi de arkanıza alaraktan birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Ama odağındaki insanın gelişimine ve değişimine katkı sağlamadığınız takdirde ne kadar teknolojik hareketler, ne kadar teknolojik makineler yatırım yaparsanız yapın, insan odağındaki başarısızlık sizi iş sonuçlarınızı yükselmenizde etki etmeyecektir. Peki yetkilendirilmiş operatörden bahsettiğimiz zaman kimdir yetkilendirilmiş operatör? Yetkin çalışan, kendine güvenen, iyi eğitilmiş derken kendisi
hem teknik bilgi becerisini hem de kişisel becerilerini artıran ve bu almış oldukları bu eğitimleri de çevresindeki diğer arkadaşlara anlatabilen yetkilendirilmiş operatörden bahsediyoruz. Çevik, karar alabilen, işini yaparken sorumluluk alıp sonuçlarını görebilen ve karar alabilen insandan bahsediyoruz. Katılımcı, çünkü katılımcı olmasını istiyoruz, öneri geliştirmesini bekliyoruz. Aynı zamanda yine bahsetmiş olduğum gibi bu projelerin içerisinde sorumluluk almasını bekliyoruz. Yetkilendirilmiş operatörün görevlerine baktığımızda operatör olarak iş tanımımız tanımlanmış bir işi yerine getiren kişidir. Bu kişi bir makine operatörü de olabilir. Laboratuvarda ölçüm yapan, analiz yapan bir kişi de olabilir veya bir forklift operatörü de olabilir. Peki bu operatörün yetkilendirilmiş operatör tanımına girmesi için daha neler gerekiyor? İş güvenliği, çevre ve kalite sistem gereklilerine de katkıda bulunmasını bekliyoruz. Uygulamasını, takip etmesini, ölçmesini ve bunu sürdürülebilir bir halde korumasını bekliyoruz. Ve bu süreçle beraber iyileştirme inovasyon projeleriyle bunu taşlandırmasını bekliyoruz. Ekibin bir parçası olup yönetim aktivitelerini ve şirket imajına yansıtmasını da bekliyoruz. İşi bir bütün olarak sahiplenmesi, bakım, temizlik, düzen, iyileştirme gibi faaliyetlerin tamamında aktif rol almasını bekliyoruz. Bütün bu konuları çerçevelediğimizde bu kişi bizim için yetkilendirilmiş operatör sınıfına girmiş oluyor. Yetkilendirilmiş operatörün sorumlulukları, biz içecek sektöründe ürettiğimiz için Mart ve Ekim aylarına kadar 8 ay boyunca mevsimlik elemanlar alıyoruz. Yetkilendirilmiş operatör arkadaşlarımızın yanında çalışan bu kişilerin bu operatörlerimiz tarafından eğitiminin tamamlanması ve devam etmesini. Mevsimlik aldığımız operatörler aslında bizim geleceğimiz. Çünkü yeni yatırımlarla hatlarımızın genişlemesi, ilave kadrolarımızın açılması durumunda biz 12 aylık kalıcı operatörlerimizi mevsimlik elemanlardan, yani bizimle uzun yıllar çalışmış olan, yetenekli olan kişilerden seçiyoruz. Ve bakımını, tüm makinelerin bakımlarını kendilerinin yapmasını bekliyoruz. Yetkilendirilmiş operatörlerimiz aynı zamanda kendilerinin sorumluluk alanında bulunan herhangi bir standart dışı üretim veya uygulama gördüğünde bunlar hepsi kendi sorumluluklarını üretimi durdurma, işi durdurma yetkisine sahiplerdir. Öneri vermelerini ve önerilerinin takip etmelerini bekliyoruz. Ki inovasyon bizim sürdürülebilir bir yaşam tarzımızdır. Gelecekte iyi işler yapabilmek için önerileri sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. Her yıl bunu yılda 2 kez, 6 ayda bir verilen önerileri komitemiz kapsamında değerlendirip onları ödüllendiriyoruz. Ve değişimi arıyoruz orada da sürekli. Bütün operatörlerimizin SAP kullanmasını istiyoruz. SAP çünkü içerisinde bütün produktiviteleri, üretim alanlarınızı, ağaçlarınızı, bütün her şeyinizi görebileceğiniz büyük bir havuz. Ve SAP artık dünyada, Türkiye'de de çok büyük şirketlerde kullanılan bir sistem. GMP'den bahsetmiştim, Good Manufacturing Practice. Bütün operatör arkadaşlarımız kendi sorumluluk alanlarındaki temizlikten, bakımdan ve düzenden sorumludurlar. Daha sonrasında neler yaptık? Bu ekip arkadaşlarımızın tamamına mail adresleri oluşturduk. Yani her arkadaşım kendine gelen mailleri ve paylaşımda bulunmak istediği konuları üst yönetime de mail atabiliyor, arkadaşına da mail atabiliyor. Etik kod çerçevesinde bu tür şeyleri hem çevresel boyut açısından kağıt kullanmadan hem de çok daha hızlı bir zaman diliminde teknolojinin getirdiği imkanla bunu kullanmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim biraz önce mevsimlik elemanlar. Ayrıca bütün arkadaşlarımıza ekip yönetme, liderlik imkanı veriyoruz. Onların liderlik özelliklerinin ön plana çıkmasını istiyoruz.
Yine kendi web sitemiz olan portalda erişim imkanları var. Burada elektronik ortamda eğitimlerini takip edebiliyorlar. Kişisel bilgilerine ulaşabiliyorlar. Çapraz eğitim ihtiyaçlarını buradan belirleyebiliyorlar. Birçok konuyu kendi web sitemizden erişim imkanıyla sağlayabiliyorlar. 3 yıl önce Trex dediğimiz bir sisteme geçtik. Trex sistem makinalarımızın online olarak üretim miktarlarını ve arızalarını takip edebildiğimiz Six Sigma'nın Operation Excellence uygulamalarımızın aslında alt datasını besleyen çok güzel bir çalışma. Sensör fotosellerle makinaların tüm arızalarını tanımlayıp tariflediğimiz bir takip sistemi. Buradan günlük, aylık, yıllık, 3 aylık periyotlarda hatta 2 yıl öncesinin datalarına gidip o makinesinin hangi arızaları var, ne performansla çalışmış onları takip edebiliyor, onları görebiliyor. Yine ürün takip edilebilirliği anlamında üretim yapıldıktan sonra paletlemeden çıkan tüm ürünlerimizi takip sistemiyle bayilerimize kadar, tüketicimize kadar hangi ürün, hangi tarihli, nereye göndermişiz bunları takip edebiliyoruz. Peki bu kadar, yani bu noktaya kadar geldiğimizde sınırların içerisinde neler yaptığımızı paylaşmaya çalıştım. Kurumsal yeteneklerin sınırların dışına çıktığımızda neler yapıyoruz? CDP dediğimiz Capability Development Program, Coca-Cola içecekten bahsettiğimde 10 ülkede 25 fabrikada faaliyet gösteriyoruz demiştim. Yurt dışından gelen yeni açılan fabrikalarımızda ki mühendis, şef, müdür seviyesindeki arkadaşlarımız fabrikalarımıza gelip direkt 1 ay ile 3 ay arasında bizlerden beraber çalışıp yerinde uygulamaları görüp daha sonra bu uygulamaları kendi fabrikalarında uygulama imkanları var. Tedarikçi toplantıları yapıyoruz yıl içerisinde. Tedarikçi toplantıları aslında bizim iş sonuçlarımızı direkt etkileyen konulardan bir tanesi. Biraz önce bahsetmiştim, 2008 yılında kalite yolculuğuna başladığımızda aslında biz hep kendi sektörümüzün içerisinde fabrikalar arası mukayeseler yapıyorduk. Tedarikçilerimizle çok fazla bir araya gelmiyorduk. Tedarikçilerimizle toplantılar yapmaya başladık. Tedarikçilerimize planlarımızı anlatmaya başladık. Tedarikçilerimizin teknolojik inovasyon, iyileştirme ile ilgili fırsatları kendilerinden dinledik. Bizim ihtiyaçlarımızı onlara anlattık. Yani tek taraflı alışveriş değil, çift taraflı bir kazan-kazan politikası şeklinde onlarla bu toplantıları yapmaya başladık. Bu özellikle en önemli konulardan bir tanesi. Kısa süreli atamalar, bahsettiğim teknik bilgi becerinin geliştirilmesi aynı zamanda kişisel gelişim için 3 aylık, 6 aylık yıl içerisinde diğer ülkelerde, kendi operasyonumuzda, yeni yatırımlarda, yeni hat devreye giren ülkelerde operatör seviyesinden müdür seviyesine birçok atamalar yapılmakta. Arkadaşlarımız bilgi becerilerini orada hem de farklı kültürden farklı durumları görme şansı buluyorlar. Ve yine aynı şekilde 2008 yılından itibaren burada da net bir şekilde belirteyim, kıyaslama ve karşılaştırmalar yapmaya başladık. Birçok misafirlerimiz, dediğim gibi otomotiv sektöründen, uçak yedek parça üreten şirketlerimizden, yakın zamanda Sakarya Üniversitesi ile bir yine mukayese çalışmamız olacak. Dediğim gibi bu yolculuk çok güzel bir yolculuk. Kabınızın dışında neler var onları görme şansınız oluyor. Paydaşlar ile yapılan projelerimiz var. Burada paydaşlarla yapılan projelerimiz Coca-Cola Company ile makine tedarikçilerimizle çalışmalar yapıyoruz. Proseslerimizi geliştiriyoruz. Özellikle Bursa fabrikasına baktığımızda termal proseslerin çok fazla olduğu bir yer. İhtiyaçlarımızı, enerjiyi ve suyu daha nasıl verimli kullanabiliriz? Bu konularda çalışmalar yapıyoruz. Yine uzun süreli atamalardan bahsedeceğim. Şu anda ben 3 yıldır Bursa'dayım. Aslında temel taşlarını atan eski operasyon müdürümüz Pakistan'ın gelişiminde şu anda proje müdürü ve supply chain müdürü olarak görev yapmakta. Bursa'daki uygulamalarımızı uzun bir atamayla orada hayata geçiriyor. Biraz önce sınırların dışına çıktığımızda CDP'den bahsetmiştim.
diğer 10 ülke, 8 ülkede yani 10 ülkenin 8 ülkesinde 12 fabrikadan kalite, üretim, ambar departmanlarından mühendis, müdür, şef seviyesinde misafirlerimiz, arkadaşlarımız 1 ay ile 3 ay arasında fabrikalarımızda direkt bizle beraber çalışıyorlar. Çalışmalarını bitirdikten sonra fabrikada görmüş oldukları iyi uygulamaları, hayata geçirmeyi düşündüğü kendi fabrikasındaki uygulamaları bizlere prezentasyon olarak sunuyorlar. Ve daha sonra gittiklerinde de yine aynı şekilde ortak bir mail çatısı altında olduğumuz için maillerle de ihtiyaç olması durumunda soru cevaplar şeklinde oradaki süreçleri yönetmeye, destek olmaya devam ediyoruz. Paylaşım araçları kısmen bahsettim. Operation Excellence bizim Yeşil Kuşak 6 Sigma projeleriyle başlattığımız, şu anda operasyonel mükemmellik dediğimiz, her yıl Türkiye'de 9 fabrikamızdaki projeleri önce fabrikalarımızda, daha sonra da supply chain olarak, Türkiye olarak yarışmalara katıyoruz ve burada birincileri seçiyoruz, ikincileri seçiyoruz ve projeleri sürekli destekliyoruz. Yapmış olduğumuz yeni bir inovasyonu replikasyon olarak diğer fabrikalarda kullanma ve uygulanma imkanı oluyor. Aylık olarak tüm fabrikalarımız top line raporlar dediğimiz fabrikadaki aylık üretim miktarlarından tutun da birçok kalite, ambar ve üretim fonksiyonlarındaki yapmış oldukları uygulamaları, faaliyetleri bu raporlarda paylaşıyorlar. Seminerlere katılıyoruz. Seminerlerde gördüğümüz uygulamaları, çalışmaları yine sistem içerisinde değerlendirmeyle uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Maintenance Excellence dediğimiz bakım mükemmellik programı. Burada şu an aramızda Şahin Bey de var birazdan. Asıl bu projenin sahibi, patronu. Bahsettiğim gibi Türkiye'de 54 tane üretim hattı olan bir şirketiz. 54 hattı olan bir yerde yaklaşık herhalde 1000'e yakın makine vardır. Bunların birçoğunu artık kendi operatörlerimiz bakımlarını yapmaktadır. Ve bakımlarını yapmanın ötesinde bir adım daha dışarı çıkıp bu makinelerle ilgili iyileştirme ve yenilikleri Max kapsamında biz sunumlar hazırlıyoruz. Sunumu onaya sunuyoruz. Onaylandıktan sonra sunum içeriği her bir fabrika kendi konusuyla alakalı hem Türkiye hem de dış operasyondaki arkadaşlarımızı fabrikalarımıza davet edip ortalama 2 veya 3 günlük hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerine bunu anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Yine QDMS ve projelerden bahsetmiştim. Birçok uygulamaları en son atıklarımızı toplayan şirketle soğutucularımızın bertaraf edilmesi ile alakalı şu anda herhalde Türkiye'de ikinci sertifikalı soğutucuları imha eden makinesi olan tek fabrika, yani Bursa'da böyle bir uygulama var. Bunu da bizim ihtiyaçlarımızı ilk biraz önce bahsettiğim paydaşlarımızla, tedarikçilerimizle olan toplantılarda meydana gelen bir konudur. Onun dışında düzenli toplantılar yapıyoruz. Her fabrikamız kendi içinde. Biz haftada bir gün salı günü tüm liderlerimiz bir araya gelir. En üst seviyeden operatör seviyesine kadar arkadaşlarla toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Paylaşım kanallarımız, bahsettiğim gibi CCI operasyonları, Coca-Cola şişeleyicileri, iş partnerlerimiz, tedarikçilerimiz, diğer şirketlerimiz. Ve bunları hangi kanalda paylaşıyoruz? Tüm operatörlerimiz, teknisyenlerimiz, formenlerimiz, mühendis, şef ve müdürlerimiz seviyesinde bu paylaşım kanalları bütün kanallar olarak açık bir şekilde çalışmalar yapmaktadır. Ben hızlı şekilde geçtim. Sunum bu kadar. Eğer soru varsa alabilirim. Buyurun. Zor olmasın ama. Bildiğim kadarıyla zaten üretimde özellikle kullanılan başka kalite modelleri, disiplinleri var. İşte Kaizen var, 6S var, Six Sigma var, 5S var, başkaları var. Siz bunlar zaten Coca-Cola'da vardı. Bunun üzerine UFQM'i bir tamamlayıcı unsur olarak mı görüp uyguladınız, yoksa yani buradaki şeyi tam anlayamadım, ilişkiyi.
bu tür şeyler eminim Coca-Cola'da da vardır. Yani üretim hattında bu tür kalite disiplinleri. Bunun üzerine EFQM bir ihtiyaç olarak görüp mü uyguladınız, yoksa yani bunlardan istediğiniz verimi alamayıp da mı EFQM ile ilerlediniz? Önce isterseniz soruyu ikiye bölerek cevaplamaya çalışayım. Six Sigma, Yeşil Kuşak, 5S, Kaizen, TPM bunlar hala var. Bunların hepsini bir araya ana proje olarak yürüttüğümüz projelerde Operation Excellence, operasyonel mükemmellik projesi adı altında yürütüyoruz. Biz neden EFQM yolculuğuna çıktık? Bahsettiğim gibi bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce daha çok standartlarla, TSS'ler, ISO'larla ve kendi üretim yaptığımız içecek sektörüyle alakalı teknolojileri takip ediyorduk. Tabii bu bir takım kazanımlarda da bahsettiğim üzere dar çerçevede kalıyor. Sınırların dışına çıkmamız bize iç sonuçlarımızı, yani bir paketleme malzemesi de shrink kalitesi, shrink'in hangi mertebede olması konusu tedarikçilerle oturduğumuz bir konu olmamıştı daha önce. EFQM bu kapsamda bizim ufkumuzu genişletti diyebilirim. Herhalde başka soru yok. Çok teşekkür ediyorum. 2016 yılında kalite yolculuğuna aday olan tüm kurumlara da başarılar diliyorum. Ediyoruz ve kendilerine plaketlerini vermek üzere Kalder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz Bayraktar'ı davet ediyoruz. Değerli konuklar, fuaye alanında verilecek 15 dakikalık kahve molasının hemen ardından Türkiye'den iyi uygulama örnekleri panelimiz başlayacaktır. 15 dakika sonra görüşmek dileğiyle.